Ödül sistemleri nasıl tasarlanıyor? Bununla alakalı biraz bilgi verebilir misin? En güzel soru. Çalışanların özellikle bana sorduğu önemli sorulardan biri ödül. Peki bu oyunun ödülü ne olacak ya da oyunlaştırma ödülü ne olacak? Ya bu çok derin bir konu aslında. Motivasyonla çok ilişkili bir konu. Temel soru şu. Beni ne motive eder konusundan yola çıkıyor. Seni ne motive eder? Yani bizi ne motive eder konusundan yola çıkıyor. Şöyle bununla ilgili çok uzun dönemdir çok fazla akademik çalışmalar da var. Ben genel hatlarıyla şöyle kısaca bir toparlarsam karşımıza şu çıkıyor bizim gözlemlerimizden ve deneyimlerimizden. Bir birey, bir çalışan temelde iki farklı kurguyla aslında motive oluyor. Bunu görüyoruz. Bir tanesi içsel motivasyon dediğimiz motivasyon türü, biri de dışsal motivasyon dediğimiz motivasyon türü. Dışsal motivasyon türü dediğimiz konu nedir dersen kelimenin içinde de belli zaten. Dışarıdan gelip beni motive eden bir şey. Bu para olabilir, altın olabilir, ünvan terfi olabilir gibi birçok şey olabilir. Bunun yanında bir de içsel motivasyon unsurları var. Bu nedir dersen yine kelimenin içinde de belli olduğu gibi aslında benim içimden gelip beni motive eden aslında motivasyon unsurları. Bu nedir mesela? Merak olabilir. Mesela kendi içimden gelen bir merak dürtüsüyle bunu yapabilirim. Başarı güdüsü olabilir gibi. Buradaki ayrım şu aslında. Dışarıdan gelenler var ve beni motive edenler var. Bir de içimden gelenler var ve beni motive edenler var. Sisteme baktığınızda yalnız hani genel hatlarıyla firmalara baktığımızda genelde dışsal motivasyon unsurları çok kullanılıyor. Yani o işte çikolata, para konusu çok kullanılıyor. Havuç diyoruz biz buna aslında bir havuç gösterme. Evet bu 19. yüzyılda 20. yüzyılda işe yaradı. Sanayi devriminin başlarında işe yaradı. Ve fakat işin niteliği değiştikçe bu artık işe yaramamaya başladı. Etkisi azalmaya başladı. Hiç yaramıyor diyemem. Evet yarıyor. Ama bunun yanına içsel motivasyon unsurlarını da eklemek lazım. İşte burada firmalar ya da sistem kurucuları burada biraz çuvallıyorlar. Çünkü o kadar alışmışız ki o dışsal motivasyonu vermeye ve hatta ben sorduğumda da insanlar kendilerini tanımakta bile çok zorlanıyorlar ve mesela atölye çalışmalarında soruyorum sizi ne motive eder diyorum. Herkes işte para, o bu falan. Evet bunlar motive eder. Peki başka ne motive eder dediğimde çok fazla şey gelmiyor. Ve fakat atölyenin sonucunda şu geliyor aslında bakın. O atölyenin başında beni para motive eder diyen grup bunun atölye çalışmasının sonucu şu çıkıyor. Beni yöneticimin verdiği geri bildirim mutlu eder ve motive eder diyor. Beni başarımın görünmesi mutlu eder diyor. Beni takdir edilmek mutlu eder diyor. Bunlar mesela ilk 3 sırada çıkan konular. Dolayısıyla şöyle ödül sisteminden girdik ya konuya. Evet ödül sisteminde dışsal ödüller var ama bunu içsel ödüllerle birleştirmek gerekiyor. Yani bir oyunlaştırma yaparken biz içsel ve dışsal ödülleri, bu tüm unsurları birlikte anlamaya ve sistemin içine adapte etmeye çalışıyoruz. Burada da Gabe Zuckerman'ın SAPS ödül sistemine bir bakabiliriz. Bu ödül sistemi 4 aşamadan oluşuyor. Tek tek anlatmayacağım hepsini ama aslında bu içsel ve dışsal motivasyona gidiyor. Diyor ki bu sistemde bize sadece dışsal ödüller vermeyin, içsel ödüller de verin kişilere, bireylere. Bu içsel ödüller neler olabilir? Takdir edilmek olabilir, statü sembolü olabilir, bir hak olabilir. Yani diğerlerinin alamadığı ama senin aldığın bir hak olabilir. Veyahut da bir giriş, bir kurguya ya da bir konuya giriş. Yani başkalarının giriş hakkı olmayabilir ama senin oraya giriş hakkın olabilir. Örnek vereyim bir tane bizim sistemlerimizden de yaptığımız. Mesela İstanbul Maslak çok şeydir böyle kalabalık ve otopark yeri bulmak çok zordur. Ben oradaki bir firmada yaptığım oyunlaştırmada oradaki bir çalışana, otopark hakkı olmayan bir çalışana eğer evet gel bizim binamızda sana bir aylık otopark hakkı veriyorum dediğimde bu da bir ödüldür aslında baktığında. Yani arabasıyla gelen bir bireye gel bizim plazada sana otopark hakkı veriyorum demek bir ödüldür. Mesela CEO ile yemeğe çıkmak bir ödüldür. Mesela bir içsel ödülden bahsedeyim. Bir konuyla ilgili çok iyi olduğunda diyelim ki Yavuz sen çok iyi kamerada uzmansın, çekimi çok iyi yapıyorsun. Sana işte kameraman üstad diye bir title verdiğimde, sıfat verdiğimde senin için bu bir ödüldür aslında. Çünkü diğerleri de bunu görüyor. Vay Yavuz işte üstad kameraman rozeti aldı dediğinde bu da bir içsel ödüldür aslında baktığında. Hem içsel hem dışsal da var tabii bunun ama. Dolayısıyla bir ödül sistemi tasarlamak istiyorsak eğer e, en basit haliyle insan doğasını anlamamız lazım. İnsanı anlamamız lazım. Eğer insanı anlamıyorsak çok mekanik ödüller ve mekanik sistemler kuruyoruz. Bir yere kadar işe yarıyor, bir yerden sonra işe yaramıyor ne yazık ki.